Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Öncelikle sevgili dostlar, kanalıma abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere lütfen destek olun. Serimizin 6. videosuyla yine karşınızdayım. Bu videomuzda da vatozlara dair faydalı bilgiler vermeye devam edeceğim. Her zamanki gibi sorunuz varsa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Serimizin diğer videolarını da izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar hem Facebook'tan hem Instagram'dan hem de bu videoların altından vatozlara dair çok fazla soru alıyorum. O yüzden çok fazla vatoz bilgilendirmesi yapıyorum. Sanırım benim kadar vatoza dair bilgi veren çok az kanal vardır. Elimden geldiğince sizlere bilgilendirme yapmaya çalışıyorum. Facebook, Instagram hesabımızda şu an ekranda görüyorsunuz. Bizi diğer sosyal medya ortamlarında da takip etmeyi unutmayın. Şimdi yeni sorulara cevaplar arayalım. Haydi başlayalım. Bazı arkadaşlar vatoz akvaryumlarında kum kullanılır mı diye soruyorlar. Aslında amaçlar görsel bir akvaryum oluşturmak ve bu akvaryuma vatoz koymak. Vatoz akvaryumlarında kum olmaz demek yanlış olur. Kum kullanılabilir. Bitkili akvaryum düşünenler için kum olmazsa olmaz. Ancak vatoz akvaryumlarında kum kullanmanın bazı sakıncaları var. Sizlere daha önce de söylediğim gibi vatozların sindirim sistemleri çok çalışır. O yüzden de çok fazla dışkı çıkarırlar. Hatta size şöyle bir karşılaştırma yapayım. Tropois akvaryumlarında sampları 6 ayda bir temizlerken vatoz akvaryumlarında aylık olarak samp temizliği yapıyorum. Ayrıca her su değişiminde de dip çekimini de özenli olarak yapıyorum. Eğer vatoz akvaryumlarında kum kullanıyorsanız kumun kalınlığına göre bu pislikler kumun arasına kaçabiliyor. Sonrasında temizlenmesi daha sıkıntılı oluyor. Kuma uzun süre müdahale etmeyip sonrasında kumu karıştırırsanız nitrat patlamasına sebep olabilirsiniz. Bu açıdan dikkatli olmakta fayda var. Ayrıca attığımız yemler de kumun arasına girebiliyor. Bu durumda da hem vatozlarımız yeterince beslenemiyor hem de yenmeyen yemler su değerlerimizi olumsuz etkiliyor. Bu sebeplerden dolayı ben açıkçası kum önermiyorum. Ancak bitkili akvaryumlarda vatoz beslemenin ayrı bir güzelliği olduğunu da belirtmek isterim. Bir diğer soru, vatoz akvaryumlarında akıntı olmalı mı? Aslında bu tüm akvaryumlar için geçerli olacak bir soru. Akıntı, balıklarımızın metabolizmalarının çalışmasına olumlu katkı sağlayan bir etkendir. Balıklarımız yedikleri yemi sindirebilmek için hareket etmek zorundadırlar. Akıntı sayesinde hareket halinde olurlar ve güç sarf ederler. Bu sayede de yedikleri yemleri daha iyi sindirebilirler. Balıklarımızın boylanmasına da olumlu katkı sağlar. Akıntının bir diğer faydası da dipteki pisliğin belli bir noktaya birikmesini sağlanmasıdır. Bu sayede dipteki pisliği almak kolaylaşmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken konu akıntıyı doğru konumlandırmak. Pisliğin kökün ya da küpün altında birikmesi hiçbirimizin istemeyeceği bir durumdur. Vatozların akıntıyı sevip sevmediği konusuna gelecek olursak, evet vatozlar akıntıyı severler. Akıntının olduğu yerde durmak onların hoşuna gitmektedir. Bunu nasıl anladığımı düşünebilirsiniz. Vatozların akıntının çok olduğu yerlerde daha çok durduğunu, özellikle yavruların kendi kapasitelerine göre akıntı bölgelerinde dolaştıklarını fark edeceksiniz. Ancak burada da akıntıyı abartmamak gerekir. Balıkları yoracak şekilde akıntıdan kaçınmalıyız. Özellikle yavru akvaryumlarında akıntının fazla olması yavrularımızı güçsüz bırakacak ve ölmelerine sebep olacaktır. Bu konuya dikkat etmenizi özellikle vurgulamak isterim. Tam yeri gelmişken akıntıyla bağlantılı olarak yemleme ile ilgili soruyu da burada yanıtlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi vatozlar diğer balıklar gibi yüzen balıklar değillerdir. Bu sebeple de yemleme yaptığımızda yemin dibe çökmesini beklemek durumundadırlar. Attığımız yemlerin akıntı yüzünden motor ya da sampa kaçması durumunda balıklarımız yeterince beslenemeyecektir. Bu sebeple yemleme sırasında motorların kapatılması önemlidir. Burada bir diğer konu yemlemeyi nasıl yapacağımızdır. Her zaman söylediğim gibi damızlıklarda günde 2 kere, yavrularda ise 3-4 kez yemleme yapıyoruz. Yine burada dikkat edilmesi gereken konu pul yemleri elimizde ezerek vermeliyiz. Ezmekten kastım ise un gibi yapmak değil arkadaşlar. Ama vatozların ağız yapıları sebebiyle onların rahat tüketebileceği küçüklüğe getirmeliyiz. Zaten yavrular için kullandığımız yemleri iyice eziyoruz. Tablet yem kullanırken ise tableti bütün halinde atmak yerine 3-4 parçaya bölerek ve farklı yerlere atmak daha doğru olacaktır. Böylece balıklarınız hiyerarşi sırası beklemeden
yemi daha rahat yiyebileceklerdir. Yemleme konusunda bu durumlara dikkat etmek gerekir. Yemleme konusunda son olarak şunu belirtmek isterim. Attığımız yemler çok uzun süre tabanda beklemesin arkadaşlar. Eğer yemler 3-4 saat boyunca dipte bekliyorsa fazla atıyorsunuz demektir. Fazla yemleme suyumuzun değerlerini bozacaktır. Buna da dikkat etmek gerekir. Vatozlarda hangi yemler kullanılır sorusuna sizler için daha önce bir video hazırlamıştım. Kendi kullandığım yemleri tanıtmıştım. O videoyu izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Sağ üst köşeye tıklayarak izleyebilirsiniz. Bir diğer konu vatoz akvaryumlarında sıcaklığın kaç olmasıyla ilgili. Vatoz akvaryumlarında 24-25 derece ideal arkadaşlar. Bazı arkadaşlar ısıtıcı takmazsak sorun olur mu diye soruyorlar. Her balığın ideal sıcaklığı vardır. Eğer ısıtıcı takmazsak bu sıcaklığın altına düşebilir. Bir de akvaryumda yavru varsa bu çok daha sıkıntılı olur. O yüzden de ısıtıcı kullanmak önemli. Akvaryumda sıcaklığın düşmesiyle birlikte balıkların metabolizmaları yavaşlar. Bu hem gelişimlerini yavaşlatır hem de yedikleri yemden yeterince fayda alamazlar. Bir diğer olumsuz durum ise suyun soğuk olması sebebiyle vatozların renklerini açmalarıdır. Bu durum hastalıkla karıştırılmamalıdır. Suyun soğuk olmasının bir sonucudur. Ayrıca sizler normal dönemlerdeki miktarda yem atarsanız yenmeyen yemler suyunuzu bozacaktır. Bu anlattıklarımdan şu çıkarımı da yapabiliriz. Yazın havanın ısınmasıyla birlikte sular da ısınacaktır. Bu durumda da metabolizmalar hızlı çalışacak ve balıklar daha çok yeme ihtiyaç duyacaklardır. Ayrıca yaz döneminde suyun ısınmasına bağlı olarak sudaki oksijen miktarında azalma olacaktır. Buna da dikkat etmek gerekir. Son olarak da vatozlarda kaç erkek olmalı sorusuna cevap vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi bir erkek için bir ya da iki dişi ideal. Bu durumda aynı akvaryumda fazla erkek tutmak doğru değil. Ancak bazen dişiler yumurta toplasa bile erkek küp tutup dişileri döktürmüyor. Bu durumda dişlerde ciddi sıkıntılar olabiliyor ve hatta dişinin ölümüne bile gidebiliyor. Bazen de erkeğin ölmesi durumunda dişiye uygun erkek arayışı oluyor. Özellikle dişi boy olarak büyükse ona uygun erkek bulmak çok daha sıkıntı oluyor. O boyda erkeği olan kişiler ise vermek istemiyor. Büyük bir erkek için çift fiyatı isteyen bile oluyor. Çünkü özellikle 13-14 santim boya getirmek emek ve çaba isteyen bir durum. Onlara da hak veriyorum. Benim sizlere önerim mutlaka kenarda fazla erkeğiniz olsun. Bu biraz da tabii imkanlarla alakalı bir durum. Ancak bu durumla çok karşılaşılıyor. Aynı akvaryumun içinde 2 erkek olur mu diye düşünen arkadaşlar olabilir. Evet, 2 erkek de olabilir, 3 erkek de olabilir. Zaten bunlardan bir tanesi alfa erkek olacaktır. Bu durumda küpü o erkek tutacak, dişiyi o erkek döktürecektir. Ve olası bu alfa erkeğin ölümü durumunda yedekteki erkeğinizi kullanabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, bugün yine sizlere bana gelen en çok soru olan vatozlarda kum kullanımı, yemleme, akıntı, ısıtıcı kullanımı ve fazla erkek bulundurmaya ilişkin sorulara video olarak cevap verdim. Bu şekilde videolarım gelmeye devam edecek. Sizler de görüşlerinizi aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Soru cevap serimizin diğer videolarını da mutlaka izleyin. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hem oradan cevap veririm hem de ileriki videolarda sözlü olarak da cevaplandırırım. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmanız kanalımızın gelişimi için çok önemli. Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.